Bu video insanlık nasıl oluştu konusunun gerçekteki süreciyle ilgilidir. Bilinen ilk medeniyet başlangıcını Göbekli Tepe'de günümüzden 12 bin yıl öncesinde görüyoruz. Biraz daha öncesine gidip 20 bin yıl içinde insanlığın geçirdiği gelişime bakacağız. Bu bakış bize ne oldu görüşü yanında ne olmadı görüşü de verecektir. Irkları 3 ana ırk kaynağına bağlayacağız. Siyah, sarı ve beyaz ırk üzerinden özetleyeceğiz. Diğer ırklar araları dolduran bağlantılar olacaktır. Uzak kıtaların insanlık gelişiminin gerçekleştiği ana kıtadan kopuk olması sadeleştirmeyi kolaylaştırmaktadır. Afrika'da siyah ırk bireysel, Asya'da sarı ırk toplumsal sonuçlar üretmiştir. Bu sonuçlar doğal değil, somut insani olgulardır. Avrupa'da beyaz ırk bu somut insani olgulardan bilgi üretme dönemini üstlenmiştir. Tarihte çok küçük bir yer kaplayan Rönesans dönemine bakınca insani evrimde beyaz ırkın geç kaldığı veya kültürel ilkellikte çok uzun süre beklediği görülmektedir. Beyaz ırkta kültürel evrimin yavaş olmasının sebebi Avrupa kıtasındaki coğrafi koşullardır. Dünyanın diğer medeniyetleriyle Avrupa'daki ilkelliğin farkını arkeoloji kanıtlarından görüyoruz. Stonehenge günümüzden 5000 yıl önceye, Göbekli Tepe en az 12 bin yıl önceye dayanıyor. Binlerce yıl sonra yapılmasına rağmen Stonehenge küçük ve ilkel ama Göbekli Tepe bir medeniyet kalıntısıdır. Britanya adasını bir uç nokta alırsak, Avrupa'nın içlerine yaklaştıkça kültürel farkın 7000 yıldan 5000 yıla inebileceğini farz edelim. Ama yine de kültür evrimindeki binlerce yıllık ilkellikten söz ettiğimiz açıktır. Çatışmaların toplumsal olduğu, Afrika gibi kaçıp kurtulacak alanların var olmadığı Asya'da toplum yaratmayı zorunlu kılan kıta coğrafyası, kültürel evrimi toplumsal şekle getirmeyi zorunlu kılmaktadır. İnsani evrim için çocukların nasıl oyun oynadığına dikkat edilmelidir. Her çocuk evrimin bir sonraki adımını belirleyen unsurdur. Afrika'da çocuk bedensel evrim geçirecek olanaklara sahipken, Asya'da çocuk bireysellikten kaçarcasına toplumsallıktan güç üreten yapıda evrim geçirmelidir. Hem yüz ölçümü geniş hem de doğal engeller var olmayan Afrika'da kabile yapısı yeterlidir. Çünkü sıkışık bir alanda değillerdir. Bu yüzden toplumsal gelişim yerine bireysel gelişimin kaynağı Afrika'dır. İnsani evrim etkisinin sonuçlarını beden şekilleri göstermektedir. Siyah ırkın bireysel evrim geçirdiği, sarı ırkın bireyselliğin tersi toplumsal güç üreten görüntüye büründüğü ortadadır. Beyaz ırkta gözüken ise bir evrim geçirmedikleri veya beyaz çocukların evrimde bir sonraki adım atacak oyun türüne sahip olmadıklarıdır. Beyaz ırka bakınca neyin var olmadığını görmeliyiz. Matematikte sıfır çok işimize yarıyor. Beyaz ırka bakınca binlerce yıl bir şeye benzememiş kültürel evrimin sıfır olduğunu görmeliyiz. Beyaz tenli Avrupa'da koşulların işlevsel bir şekillenmeye yol açmadığı görülmelidir. Çok kısa bir dönemde bilgi üreterek tüm dünyayı hızla etkileyen beyaz ırkın neden bilgi üretmekte öne çıktığının açıklamasını erkeğin adam olma yapısından anlamalıyız. Eksik erkeğin adam olma yapısı gibi beyaz ırktaki evrim veya gerçekliğin eksik olması, bilgi yaratan özelliğin kolayca ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Evrimi eksik kalmış ilkel bir ırkın insani yapıda doğruluğu netlikle açığa çıkarma önceliği, eksik Y kromozomlu erkeğin adam olup bilgi yaratma yapısıyla aynıdır. Aralarında kitlesel ve bireysel boyut farkı vardır. Eksik Y kromozomu gibi evrim geçirmemiş ilkel toplum yapısı üzerinde bilgi yaratan doğruluk fazlalığının açığa çıktığı anlaşılmalıdır. Fakat bu fazlalığın bilgi üretimine geçmesi için önce bilgisi üretilecek insani somutların yaratılması zorunludur. Kıta coğrafyaları ile şekillenen insani evrimin ırkları birbirini tamamlayan farklı somutlar üretmiştir. Geriden gelen beyaz ırkın geç evrim geçirmesinin eksikliğini Y kromozom gibi görmeli, ancak sarı ve siyah ırkın X kromozom gibi tam yapıda somut anlam doğuran ırklar olduğu unutulmamalıdır. 7000 yıl ilkel kalmış Britanya adası bu durumda en ideal bilgi üretme ortamıdır. Fakat eksik evrimden kaynaklanan davranış bozukluğu ve sömürmek için diğer taban kültürlerin hiçe sayılması bu ilkel yapıdan kaynaklanan yanlıştır. Y kromozomlu erkek bedenin davranış bozukluğu taşıyan bir yapı olduğuna bakıp, adam kimliğine bürünen beyaz ırkın ilkel kültür olmasının anlayış bozukluğunu dünyaya dayattığını görmeliyiz.
Doğada davranış bozukluğu gösteren erkeğe rağmen tutarlı davranış yapısıyla dişiler canlılığın garantisidir. Oysa modern bilgi ile modern kadın yaratılmıştır. Erkekle eşit edilen kadınla insanlık, tutarlı dişi davranış gerçeğinden koparılmıştır. Binlerce yıllık insanlık gelişimi Britanya adasından çıkan yanlış bilgi ile durdurulmuştur. Diğer kültürlerle aradaki binlerce yıllık fark kapanmayacağı için asılsız bilgi ile farkın yok sayılması sağlanmıştır. Modernleştirilen bilgi ile gelişimin durdurulması insanlığın ölümü anlamındadır. Hem taban hem de anlam yoksunluğu içinde kaldık. 100 yıldır dünya çapında anlamsız modern bilgi ile önce sömürüldük, şimdi topluca ölüyoruz. Herkes bilgi fışkıran Avrupa'dan söz ederken medeniyetten söz ettiğini zannediyor. Modern dünya gerçeğe bilim ile bakıyorsa, bilgiye saygısı olan Avrupa'nın arkeoloji, antropoloji ve bilgi ile yanılıyorsunuz biz medeni değiliz diye haykırması gerekmektedir. Einstein'ın anlamı olan en son bilgiyi dünyaya getirmesi karşısına anlamsız modernizmi koyan Bertrand Russell'a uymuş Avrupa, insanlık suçuna ortaktır. Fakat artık biz bu adaletin peşinde değiliz. Hedefimiz kadınlık ahlakı ve göreceli gerçekte tekil doğru olan anlamımızdır. İnsanlığın bilgiye dayanarak koyduğu ilk kural ne olabilir diye düşünürsek, tarihi 20 bin yıl öncesinden başlatmamız gerekmektedir. Çünkü Göbeklitepe'de 12 bin yıl önce yaşanan medeniyet, bu ilk kural konusunun çoktan aşıldığını ve sıranın başka konulara geldiğini göstermektedir. 20 bin yıl öncesine gitmemizin sebebi budur. Bilgi netliği ile kural koyma sonuçlarından yaratılacak olgu, ilkel de olsa adalet kavramıdır. Öyleyse adaletin en ilkel şekli neydi ve hayatımıza nereden girmek zorunda kalmıştı sorusuna bakmalıyız. Adalet gerektiren, en yaşamsal, en ilkel, en fazla düzensizlik yaratan, en sık yaşanan olay neydi? Gerçekte sürekli sorun yarattığı gözüken en taban konu, erkeğin dişiye sahip olma güdüsüdür. Çiftleşme güdüsü yaşamsaldır. Adalet kuralı olarak düşünebileceğimiz her türlü konu, sonrasında gelmek durumundadır. Erkek dişi için kavga eder, birbirini öldürür. Bu kavgalarda yer değiştiren erkeklere dişiler uyum gösterir. Doğada dişi erkek değiştiricidir. Bunu seyrederek yapar. Yeni gelen erkek, eski erkekten doğan yavruları boğup öldürür. Bunun gibi olaylar, eksik kromozomlu erkeğin davranış bozukluğu ile başlattığı evrim çeşitlenmesidir. Yaşamsal üreme güdüsü içindeki erkeğin bireysel dengesizliği yerine birlikte hayatta kalma önceliği net bilgi olmuş, bu hayati bilgi anlaşılmış ve kural koymaya itmiştir. Adaletin ilk kuralı evliliktir. Evlilik, adamın karısı olduğu bilgisinin herkesçe tanınması, kadın tarafından anlaşılmasıdır. Bilgidir, bilgiyi anlayan, anlamı olan kadındır. Artık dişi için kavga etmeyen erkekler, dişileri adil şekilde bölüşmüş, üreme evrimi insanca düzene girmiştir. Adamlar birbirlerinin varlığına saygı duymaya başlamıştır. Sevgi ve cinsellik yanında üst bir kavram olan saygı olgusu içinde başlangıçtır. Kıskançlık kavramı modern yaşamda yozlaşan olgulardan biridir. Adamın erkek güdüleri yanındaki kadına yaklaşan bir diğer adamı hissettiğinde kıskançlık olarak yorumlanan duygu aslında ölüm korkusu veya kavga paniğidir. Kavgaya hazırlanan erkek adrenalin salgılar. Sonrasında kadına kıskançlık gibi yansıtılan bu içgüdü aslında kadınla ilişkili değil, evlilik keşfinden önceki doğaya aittir. Dişilerin erkek değiştiren, yavrularının yeni erkek tarafından boğulmasını seyreden vahşi doğası, erkeğin yaşaması gereken temel duyguları dayatan altyapıdır. Sperm gibi sarf edilen erkekler değişir, öncesinde var olmayan evrime çeşitlenme getirirler. Yaşamın devam etmesi ve evrim çeşitliliğinin zenginleşmesi için gereken bu yapı, dişinin erkeğin yaptıklarını seyretmesini gerektirir. Dişi insan olup kadın olunca doğaya böyle seyirci mi kalmalıdır? Doğanın temel yapı taşı dişidir. Fakat insanlığın temel yapı taşı henüz kadınlık değildir. Adalet yaratılırken aynı gelişim ahlak için yapılmamıştır. Adalet ile ahlak arasında fark hiç netleştirilmemiştir. Çünkü kadın, bilgi üreten ve bu bilgi ile kural koyup adalet yaratan adamın eksik erkek yapısına sahip değildir. Anlayan fazlalığa sahiptir. Adalet olgusunu yaratan ilk kural evlilik olarak netleşince, her adama ayrı kadın kuralı nüfusun hızla artmasına yol açacaktır.
ardından genç erkekler doğal güdülerini dizginlemekte zorluk çekeceği için toplum dışına itilmeleri gerekir. Adaletten önce kavgalarda birbirini öldüren genç erkeklerin sayıları azalırken, şimdi sayıları artmakta, toplum dışında varlıkları birikmektedir. Genç kızlar toplum içinde, genç erkek birikimi toplum dışında ve köy huzur içinde yaşamaya başladığında, köyler arasındaki çatışmalarda bu genç erkek birikimi ordu niteliğine bürünmüştür. Birebir erkek kavgaları yerine artık ordu ve savaş olgusunun ortaya çıktığı görülebilir. Niye savaşıyoruz sorusunun en net karşılığı adalet olgusunun yaratılmasıdır. Biyoloji üzerinde evrim yaratan birebir erkek kavgaları dişi için yapılırken, insanlığı topluca öldüren savaş şeklini almıştır. Adalet kavramı, insanlığın günümüze davranış bozukluğu ile gelme bilgisidir. Bu bilginin doğru anlamı henüz ortada yoktur. Artan genç erkek sayısını azaltan savaşları yararlı görme düşüncesi, adaletin doğru anlamının bilinmemesinden ve kadınlık ahlakının henüz yaratılmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Erkek dengesizliği üzerine kurulu üreme doğası yerine yaratılan evlilik adaleti, yaşamsal korkuları dindirirken, 20 bin yıl sonra insanlığın yaşamını tehdit eden temel yanlış şekline gelmiştir. Adaleti şekillendiren insanlık, korktuğu doğada egemen bir varlık şekline gelmiştir. Fakat insanlık doğadan değil, anlamı kalmayan bilgiden korkmakta, çözüm bulamadan acizlik içinde yaşamaktadır. Sorun nerededir? Kadınlık, insanlık gelişiminde yoksun kalınan ahlak tabanıdır. Binlerce yıl adaletle gelişen insanlık, ahlak ile gelişmeyi hiç yaşamamıştır. Bize ne olduysa sebebi adalettir. Peki bize ne olmadı? Olmayan şey nedir? Adalet yanında ahlak gelişimi yaratmadığımızı fark etmedik. Kadını adam ile eşit edip taban anlamını unutmayı seçtik. Hep doğrusu nedir diye sorulan ve net karşılığı alınamayan etik konusu, kadınlığın kendini dişi zannedip insanlığa seyirci kalmasıdır. Etik sorunu, eksik yapılı adam gelişimiyle insanlığın gerçekte yarım kaldığı çıkmazdır. 20 bin yıl boyunca insanlığın adaletin tabanı olan ahlak bilgisinden veya bilginin kökü olan anlam bilgisinden veya adamın altyapısı olan kadınlık bilgisinden habersiz yaşadığı ortadadır. Üstelik anlamsızlığı kabul ettiren modernizm yüzünden doğruluk yerine yanlış kabul edilmiş, hem doğaya hem de insanlığa uymayan yozlaşma başlamıştır. Yozlaşmanın karşılığını Immanuel Kant gibi ahlak yazmaya çalışanlarda görüyoruz. Beyaz ırkın bir üyesi ahlak üzerine temelsiz çıkarımlardan bilgi üretmeye kalkmıştır. Başarısız olmasının sebebi ahlak olgusunun insani somut karşılığının henüz üretilmemiş ve bu deneyimin yeryüzünde hiç yaşanmamış olmasıdır. Beyaz ırk, siyah ve sarı ırk gibi insani somut yaratan bir kültür evrimine sahip değildir. Her türlü bilginin somut kaynağını yaratan siyah ve sarı ırklar, ahlak olgusunun yaşanan gerçeğini yaratmadan beyaz ırkın var olmayanın bilgisini üretmesi düşünülemez. Ama düşünmüşlerdir. Kant'ın tabansız ancak bilgi üretme güdüsüyle derin düşünme çabası Avrupa'ya özgü olan modadır. Bu şekilde tabansız derin düşünce yapısını modern Avrupa sanatı ile görüyoruz. Avrupa sanatında dikkat çeken, tabansız olduğu için aslında bir şey anlatmayan ama sanki bir şey anlatıyormuş gibi insanı sıkıp bunaltan anlamsızlık alışkanlığıdır. Eğer somut bir olgu yaratılmışsa, derin düşünce ile beyaz ırkın onun bilgisini netleştirme özelliği, binlerce yıl geliştirilmiş kültür türü değildir. Sanki beyaz ırk hep tabansızlıktan bilgi üretmiş ve herkes tabansızmış gibi anlamsızlık içinde derinlere inip saçmalamak bir kültür özelliği zannedilmemelidir. Son 100 yılda anlamsızlığın sanatını ve modasını yapmak, modernizme özendirme siyasetidir. Avrupa'nın tabansızlığı diğer ırklar için yozlaşmadır, kendini yok etmek anlamındadır. Kadınlığı hiçe sayıp kendini öne çıkaran adam ve adalet sistemi, yanı başındaki kadın anlamını görmeyince modern Avrupa insanlığı anlamsızca kör etme fırsatı bulmuştur. Nasıl siyah ve sarı ırk hiçe sayılıyor, beyaz ırkın sanki kültürü ve medeniyeti varmış gibi gösteriliyorsa, kadınlık da aynı yozlaşmanın etkisi altındadır. Modern Avrupa'nın yozlaşma ile icat ettiği kadın erkek eşitliği, bu trajikomik ilkelliğin açık göstergesidir. Adam adalet yaratarak Y kromozomlu erkeğin bireysel davranış yapısını düzeltir. Ama kadının dişi yapısında davranış bozukluğu yoktur.
Kadını birey yaparak düzeltmeye kalkmak, zaten hatası olmayan X kromozomlu kadın doğasını bozmaktır. Kadın erkek gibi kendi dişiliğini bozuk zannetmeye başlarsa, yapılan ana gerçeğimizi yok etmek anlamında yanlıştır. Köklü kültürlerde kadın erkek eşitliği gibi tabansız yanlışlar yapılarak kadın varlığı bozulmamıştır. Çünkü tabanımızın kadınlık olduğu apaçıktır. Evrim doğasının davranış bozukluğuna sahip adamın, adaletin genellemesi içinde kendini bireyin tersine dönüştürmesiyle düzeltmesi, dişi için örnek yapılamaz. Erkek doğasının adamdaki kalıntısı olan kıskançlık yanında, kadın kaprisi dişilik kalıntısı değildir. Aksine erkek birey saplantısında takılı kalmış insani gelişimde, kadının dişi değerini bile kaybetmesinin tepkisidir. Erkek bireyselliğinden kalan kıskançlık duygusu olumsuzdur ama kadın kaprisi olumludur. Çünkü insanlıkta yersiz kalmış kadının kendine yer arama çığlığıdır. Erkeğin bireysel davranış bozukluğunu düzelten adalet modern edilince, kadınlığı da adaletin kökeni olan davranış bozukluğuna katmıştır. Modernizm, birey olmayan dişiliği eşitlikle adaletin kökenindeki bozukluk yerine koyunca, gerçeğini inkar ederek kendini birey zanneden modern kadın sonucu yaratılmıştır. Modern kadın yaratmak, insan anlamına karşı yapılan açık saldırıdır. Anlaşmamızı sağlayan ve başka bir şeye sahip olmadığımız tekil insan anlamından söz ediyoruz. Sonuçta hem evde hem de dünya çapında artık anlaşamıyoruz. Çözümü, kadınlığın birey değil, anlamı netlikle tanınan tekil bir varlık yapısına kavuşmasıdır. Anlamının tekilliği ile kadınlık, bundan sonra insanlıkta mutlak saygın olacaktır. Adam saygı ilişkisine sahipken, kadınlık anlamının ahlakı hiçbir zaman saygın olmamıştır. Bu durum anlamdan yoksun bilgi gibi adaletin ahlaktan yoksun kalmasıdır. Anlamsız bilgi gibi ahlaksız adalet içinde yaşadığımızı görmeliyiz. İnsanlık gelişiminde kadınlık anlamı veya ahlakının net bilgisi unutulmuştur. Modernizmden önce yine kadınlık bilgisinden yoksunduk. Ancak yanlış kadın gerçeği yaratmamış kültürlerin farkı görülmelidir. İnsanlığı dibe batan bu dünyada biz neredeyiz? Bilinen ilk medeniyet Göbekli Tepe burada, bilim özlemini dünyaya getiren felsefenin beşiği burada, biz de burada merkezdeyiz. Önceden özüne bakılmamış kadın varlığının anlam bilgisini üretip, insanlığın kural koymaya başladığından beri unuttuğu ahlak kurallarını hayata getirmek zorundayız. İstanbul'un alınışına kadar gelişim içindeydik. Sonra bu gelişimi Avrupa'ya devretmek bizim açımızdan sorun gibi gözükebilir ancak Osmanlı'daki duraklama insanlık için duraklama değildir. Zulümle büyüyen Roma kültürü, kitaplar, filmler dolusu bilgi yapılırken, hatta adalet olgusu Roma ile başlamış gibi gösterilirken, Roma zulmünü bitiren Osmanlı kültürünün bilinmemesindeki taraflı davranışı fark etmeliyiz. Osmanlı durmuş, hatta yıkılmıştır ancak kültür gelişimini Avrupa'ya devretmiştir. Tarih 20. yüzyılı insanlık gelişiminin durduğu anlamsız dönem olarak bilecektir. Yine zulmeden modern Roma devrinde olduğumuz görülünce bu zulmü yine kimin bitireceği açıktır. Fark etmemiz gereken kültürümüz geçmişte kadını modern kadın gibi bozmamıştır. Sevgi tabanlı evlilik yerine saygı tabanlı töre ve görücü usulü gibi evlilikler kültürel yapımızın değerli göstergeleridir. Erkeğin davranış bozukluğunu düzelten evlilik adaleti, kıskançlık sorununu çözüp adamlar arasında saygı ve saygınlık olgusuna yol açtı. Fakat yanında kadınlık ahlakında saygınlık yaratılmadığı gözükmektedir. Saygınlığı olmayan, hatta adam adaletiyle eşit edilerek varlığına yer bulamayan kadınlığın çözümsüzlüğe sebep olması, modernizm yanlışı ortadan kaldırılarak düzeltilebilir. İnsanlığın gerçekle uyumu ancak bu şekilde yaratılabilir. Bilgi kurumlarından sonra anlam kurumları yaratacağız. Kadınlık her türlü ilişki anlamını belirleyen kurumlara sahip olacak. Ahlakın doğruluğu ile kadınlık, töre ve görücü usulünü baştan yazacak. Kadının ilişki töresi insanlığa taban olacak. Evrende kadınlığın ilk defa kuralı olacak. Bu kural ile kadınlığa mutlak saygı duyulacak. Kadın insanlığa seyirci değil, adalete taban olan ahlakla hayata denetçi olacak. Kadın kadınlığa sorumlu olacak. Kadınlık kadını sorumlu tutacak. Adam artık anlamın bilgisini üretmeye başlayacak. Bilgi gelişiminden sonra insanlık anlam gelişimine geçecek. Adam bilgisinin anlamı kadınlıkta bütünlenecek. Dünya kadın olmayı Anadolu'dan görecek.
Adam kadını değil, kadınlık adam olanı seçecek. Adam birey kadınla değil, tekil altyapıda işleyen kurumlara sahip kadınlıkla evlenecek. Bireysel ilişki yanlışından kurtulan kadınlık, tekil ilişki saygınlığına kavuşacak. Bilgiyi değil, anlamını temel alacağız. Başka türlü ne tarihte bir anlamımız olacak, ne de bu hayattan bir şey anlayacağız. Siyah, sarı ve beyaz ırka geçişteki ara ırkları ve alt kültürleri sadeleştirdik. Amaç gerçeğin etkileriyle sadece insanda var olan doğruluğun ayırt edilerek bir anlatıma kavuşmasıydı. Dayanağı doğruluk olan bir anlam kaynağından çıkış yapınca sonra detaylara girip farkları ayırmak kolaylaşmaktadır. Önemli tarafı karışıklıktan çıkar sağlayanların anlamsızlığı dayatmalarına son vermektir. Bundan sonra anlamadığımız şeyi bilgiden saymayacağız. Çok biliyorlarsa basitçe açıklasın, kolayca anlatsınlar. Fakat artık anlamsızlığı bahane yapamayacak, anlam merkezimizdeki kadınlığı modern edip bozamayacaklar. Tekil anlam bilgiden önce gelecek, insanlığın başka somut umudu olmayacak.